Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla esenliyorum. Yepyeni bir programla, videoda karşınızdayım. Bu programda sizlere toplum halinde yaşayan insanların yanlışa, kötüye ve kötülüklere karşı nasıl tepki vereceğini anlatacağım. Toplumsal olarak yaşayan insanların bir kısmı adetlere, örflere, kültürlere, sosyal kültürlere, hayatlara, manevi ve medeni değerlere uygun, fıtratına uygun davranışlar sergilerken bir kısım insanlar da var ki ahlaka mugayir, insanlık dışı, kötü eylemler ve davranışlarda bulunabilmektedirler. Bunun için sizlere bu çalışmamda çözüm yolları göstereceğim, çözüm önerileri sunacağım. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma ücretsiz abone olup, yorum yapıp, beğeni yaparak paylaşmayı unutmayınız. Evet, kıymetli izleyicilerim, dünya var olduğu sürece, bundan sonra da var olacak dönemde, geçmişte ve günümüzde hep toplumun içerisinde iyiler ve kötüler vardır. İyilerin ve kötülerin yarışı vardır. Kötülükler hep vardır. İyiler de vardır. Ama bir türlü kötülükler önlenemiyor. Neden önlenemiyor? Çünkü bazı mücadele metotlarında yanlışlıklar var. Onun için sizlere bu videomda kötü ve kötülerle mücadele ederken hangi yol ve yöntem, metotlar uygulanacak, bu konuda sizlere öneriler sunacağım. Öncelikli olarak Kutlu Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar bir rivayette: sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin veya değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin veya buğz etsin. Yani hoşnutsuzluğunu belirsin. Bu hadisten, bu rivayetten hareketle Kur'an-ı Kerim'den sizlere bir ayet sunacağım. Bu ayet Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekun minkum ümmetun yedûne ilel hayri ve ya'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Sadakallahu azim. Sizden iyiliğe, hayra ve iyiliğe davet eden, çağıran ve kötülüklere engelleyen, mani olan bir topluluk bulunsun. Şimdi bu ayet ve hadisi birlikte mutala ettiğimizde şu sonuçlara varabiliriz. Bu ayet bize şunu öğretiyor. Birincisi nedir? Yani bir topluluk kötülüğe karşı kötülerle mücadele eden ve kötülüğü engelleyici bir topluluk bulunsun diyor. İyilik yapan bir topluluk ve kötülüğü engelleyen bir topluluk. Tabii o kötülüğü iyilerin engellemesi lazım gelir. Nasıl olacak bu? Şunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi, iyi yetişmiş, kaliteli, liyakatli, ilim ehli, ilim erbabı insanları yetiştirmek, nesilleri yetiştirmek. Evet, yani iyi insanlar olacak ki eğitimsiz olan kötü insanlar yapmış oldukları kötülüklere de karşı koymuş olsunlar ve engellesinler. Dolayısıyla birincisi bu. Bunu anlıyorum. Yani öncelikli olarak sağlam karakterli, akıllı, bilime dayalı ve inanç esaslarını, ahlaki değerlere uygun bir nesil yetiştirmek. İkincisi, devlet bürokrasisinde anlaşılabilir. Devlet bürokrasisinde kaliteli, liyakatli, ehliyetli, tecrübeye dayalı, bilgi birikimi yüksek olan ve asla yanlışa tevessül etmeyen, geçit vermeyen bir bürokratik kadro veya siyasi kadro da diyebiliriz buna,
Yani devlet erkanı olması lazım. İki şekilde olur. Şimdi kötülüğü nasıl önleyeceğiz? İşte bu bahsetmiş olduğum birincisi o yetişmiş olan e, sağlam karakterli, inançlı, ahlaki değerlere uygun, erdemli davranışlar sergileyen insanların olmasıdır ki kötülüğe karşı koyasınız. İkincisi de devlet sisteminde, yönetiminde, kadrolarında yani bürokrasisinde de sağlam karakterli insanlar olması lazım ki el ile düzeltmek nedir? Devletin, yönetimin, idarecilerin, kolluk güçlerinin, jandarmanın, polisin neyse buna benzer gibi kolluk güçlerinin görevidir. Bu alana kimse müdahale edemez etmesi halinde ise kargaşa ve anarşi doğar. Dille düzeltmek ise ilim ehli işidir. Yani bu konuda yetişmiş uzmanlar olacak. Pedagoglar, psikologlar, psikiyatristler, buna benzer gibi rehberlik yapabilecek değerli insanların olmasıdır ki bunlar da dil ile kötülüğü anlasınlar. Anlatarak insanları vazgeçirmeye çalışsınlar. Evet, bu bir ayet ve hadis söyledik. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Bu ayet ve hadise uygun bir şekilde mutlaka ne yapılması lazım? O bahsetmiş olduğumuz erdeme dayalı, ahlaki değerlerle donatılmış ilim, irfan ehlinin olması, ilim adamlarının, bilim adamlarının olması ve aynı zamanda devlet ricalinin de yani bürokrasinin sağlam yetiştirilmiş olması gerekir ki kötülüğü önleyebilir. Şimdi burada Allah Resulü'nün yine bir sözü aklıma geldi. Şöyle buyuruyor. Diyor ki, iyilerin bulunmuş olduğu bir toplumda kötüler barınamaz diyor. Bakın, iyilerin bulunmuş olduğu bir toplumda kötüler barınamaz diyor. Burada da aktif iyilik, pasif kötülük. Aktif kötülük, pasif iyilik. Ne demek bu? Bir toplumda iyiler var ve kötüler var. Ama iyiler pasif durumdalar. Tepki vermiyorlar, tepkisel davranışlarda bulunmuyorlar. Yani olumsuzlukları, kötülükleri görünce tepki vermiyorlar. Umurlarında değil. Belki kendilerine zarar dokunmuyor. Ondan dolayı da bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın deyip geçiyor. İşte bu nedir? Bu pasif iyilik demektir. İyi ama pasif, aktif durumda değil. Bunların olduğu yani pasif iyilerin bulmuş olduğu toplumda kötüler aktif haldedirler. Yani onlar kötülük işlemeye, kötülükler sergilemeye devam ederler. Onun için de mutlaka iyilerin aktif hale gelmesi lazım ki kötüleri ve kötülükleri pasifize etmiş olan. Bu hadis bize bunu gösteriyor. Bir de Eflatun'un bir sözü aklıma geldi. Diyor ki, biz ne ceza çekiyorsak hep iyilerin cezasını çekiyoruz. Yani iyilerden bir kötülük gelir mi? Gelmez. Zarar gelir mi? Gelmez. Ama neden bunu söylüyor? Tam da hadisden Eflatun sözü birbirine örtüşüyor. Çünkü iyiler görevlerini, vazifelerini yapmıyorlar. Kötülere ve kötülüğe karşı tepki vermiyorlar. Tepkisel bir söylemde ve eylemde bulunmuyorlar. O yüzden dolayı da kötüler aktif durumda olunca biz onların yani iyilerin cezasını çekiyoruz. Sözlerimi Kutbu Nebi'nin güzel bir teşbihiyle e, sonlandırmak istiyorum. Toplumu bir gemiye benzetiyor. Bütün toplumu geminin içerisinde. İşte alt kattakiler ve üst kattakiler var diyor. Alt kattakiler külfete girmeden şöyle yakından buradan bir dersek de yakından suyu alsak, külfete meşakkata girmeden bu suya ulaşsak diye düşünüyorlar. Ve eyleme geçerken yukarıdaki katların buna müdahale etmesi lazım. Öyle değil mi?
Eğer müdahale ederlerse gemi ve geminin içindeki herkes kurtulmuş olur. Fakat aşağıdakiler nefislerine uyup yasa dışı, ahlak dışı menfaatlerine, çıkarlarına, yararlarına uygun bir davranış sergilerken yukarıdakiler müdahale etmezlerse, yani engellemezlerse o zaman gemi su alır, gemi batar, hem alttakiler hem üsttekiler batmış olur. Çok güzel bir misal. O yüzden mutlaka kötülüğe ve kötülere karşı mücadele içinde olmamız lazım ve tepki göstermemiz lazım. Tepkileri uyuşturulmuş bir toplumda asla iyilik yaygınlaşamaz. Mutlaka iyilerin tepkileri aktif olması lazım. Bir başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli kardeşler.